Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzeti muhteşem bir poğaça tarifi hazırladım. Katları tek tek sayılan ve sürekli yapmak isteyeceğiniz muhteşem bir lezzet. Buyurun sizleri fazla bekletmeden poğaçamızın yapım aşamasına geçelim. Kullanacağımız malzemelerimiz 4,5 su bardağı un, 1 çay bardağı ılık su, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta, bir sarısını üzeri için ayıracağız. 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 paket instant maya kullanacağız. Öncelikle yumurta ve diğer malzemelerimizi derince bir kasemizin içerisine alalım ve bir spatula yardımıyla tüm malzemeleri karıştıralım. Tüm malzemeleri kasemize aldıktan sonra spatula yardımıyla bu şekilde karıştıralım ve 4,5 su bardağı unu kontrollü bir şekilde ilave ederek yumuşak bir hamur elde edelim. Öncelikle hamurumuzu spatula yardımıyla toparlayalım. Daha sonra kalan unu ilave ederek elimizle 3-4 dakika boyunca hamuru yoğuralım. Yumuşak bir hamur olduğu için ara ara elinizi yıkayarak çok fazla elinize yapışmasını önleyebilirsiniz arkadaşlar. Hamurumuzu bu şekilde toparlayalım ve yumuşaklığı bu yumuşaklıkta olacak. Yani hafif ele yapışan bir hamur olacak. Üzerini streç folyo ile kapatarak 1 saat mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalanırken ara katlarına sürmek için 150 gram tereyağı eriterek soğutalım. Hamurumuz 1 saat mayalandıktan sonra bu şekilde toparlayalım ve içerisindeki maya kokusunun çıkması için yuvarlayarak tezgahımıza veya masamıza alalım. Hamurumuzu toparladıktan sonra hamur kartı yardımıyla 4 eşit parçaya ayıralım. Ayırmış olduğumuz hamur parçalarını yuvarlayarak beze haline getirelim. Hazırlamış olduğumuz bezelerimizi hiç zaman kaybetmeden çok az unla unlayarak oklava yardımıyla açalım. Tabak büyüklüğünde açtıktan sonra hamurumuzu oklavaya sararak yufka açar gibi açalım. Hamurumuz yumuşak bir hamur olduğu için kolaylıkla açılıyor. Hamuru oklavaya sararak kenarlarından hafifçe elimizi bastırarak açalım. Elimizle çok fazla bastırmadan kenar kısımlarına hafifçe bastırarak yufka açar gibi açalım. Açmış olduğumuz hamurumuzu kenara alalım ve ikinci bezeyi de aynı işlemle açarak ara katlarını yağlayarak rulo haline getireceğiz. Yani her bir rulo için 2 beze kullanacağız. Ara ara hamurumuzu unlayarak bu şekilde açalım. Hamur yumuşak olduğu için kolaylıkla açılıyor. Yani yufkayı açmayı bilmeyen arkadaşlar bile kolaylıkla bu tarifi yapabilir. Açmış olduğumuz hamurumuz yufka inceliğinde olmayacak. Yani bu incelikte olacak. Soğutmuş olduğumuz tereyağından birkaç kaşık gezdirerek fırça yardımıyla yufkanın her tarafına gelecek şekilde sürelim. Ve ilk açmış olduğumuz yufkayı üzerine yerleştirelim. Oklava yardımıyla bu şekilde yerleştirdikten sonra kenarlarından çekerek eşitleyelim. Ve tekrar 2-3 yemek kaşığı kadar tereyağı gezdirdikten sonra fırça yardımıyla yufkanın her tarafına gelecek şekilde sürelim.
ve çok sıkı olmayacak şekilde rulo haline getirelim. Bu şekilde yavaş yavaş yuvarlayarak rulo haline getirelim. Kenarlarından çekerek düzeltelim. Hamurumuzu rulo haline getirdikten sonra bıçak yardımıyla iki eşit parçaya ayıralım. Ve ayırmış olduğumuz parçaları yan yana getirerek 3 parmak enlilikte dilimleyerek tabağa alarak buzdolabında 30 dakika bekletelim. Dilimlemiş olduğumuz hamur parçalarını tepsiye alarak üzerini bir buzdolabı poşetiyle kapatarak 30 dakika buzdolabının normal rafında bekletelim. Ve diğer iki bezemizi de aynı işlemle açarak aynı şekilde buzdolabına alarak 30 dakika kadar bekletelim. Yapımı oldukça basit, inanılmaz lezzetli bir poğaça. Söylemiş olduğum gibi herkesin yapabileceği kolaylıkta. Hamur yumuşak bir hamur olduğu için kolaylıkla açılıyor arkadaşlar. Ve inanılmaz lezzetli bir poğaça. Mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. İkinci rulomuzu da aynı şekilde hazırladıktan sonra buzdolabına alalım. Ve 30 dakika boyunca buzdolabında bekledikten sonra buzdolabından hamurumuzu alalım. Alt kısmını bu şekilde büzelim. Elimizle hafifçe bastırarak oklava yardımıyla çok az açalım. İç dokusu için kaşar peyniri kullanacağız. Çok az kaşar peyniri yerleştirerek kenarlarına parmaklarımızla bastıralım. Ve aynı şekilde diğer poğaçalarımızı da hazırlayalım. Poğaçamızın yapımını izlerken bu arada hatırlatmamı yapmak istiyorum. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Abone olduktan sonra da zil simgesine basarsanız yayınlamış olduğum tüm videolar size anında bildirim olarak gelecektir. Ayrıca tariflerimi beğeniyorsanız yakınlarınızla, arkadaşlarınızla paylaşarak kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Ve tüm poğaçalarımızı hazırlayarak yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsisine alalım. Bu ölçülerde 1,5 tepsi poğaça çıkıyor. Poğaçaları tepsiye aldıktan sonra kenara ayırmış olduğumuz yumurta sarısını poğaçaların her tarafına gelecek şekilde sürelim. Ve 170 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar poğaçalarımızı pişirelim. Poğaçaları pişirirken yüksek ısıda pişirmeyelim ki iç dokusu çiğ kalmasın. Poğaçalarımız fırından çıktı. Görmüş olduğunuz gibi üzeri nar gibi kızardı. Sizlere yakından iç dokusunu göstermek istiyorum. Katları tek tek sayılan ve lezzeti muhteşem farklı bir poğaça. Eminim sizler de denedikten sonra çok beğeneceksiniz. İç dokusunu görüyorsunuz arkadaşlar. Asla bir hamurlaşma yok. Umarım sizler için yararlı, keyifli bir video olmuştur. Malzeme listesini açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan bakıp hazırlayabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayalım lütfen. Kanalımdaki diğer poğaça tarifleri için videonun sonundaki kartlardan ulaşarak izleyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sevgiler.